%20 kadınlarda, %8 erkeklerde görülen ve baş bölgesinde sinirlerin daralması ve genişlemesi şeklinde, zonklama şeklinde başın çeşitli bölgelerinde, ensede, yanakta, göz çevresinde, alın bölgesinde oluşan ağrı türü migren. Migren sorununu yaşayanlara göre ise enseden başlayarak gelen ve başta bir basınç hissiyle birlikte göz arkasında oluşan ağrı, mide bulantısıyla birlikte başımızda oluşan zonklama şeklinde dayanılmaz ağrı türü migren. Buna migren atakları diyoruz ayrıca. Hatta öyle bir ağrı ki başın patlayacak şeklinde tabir edilen dayanılmaz bir ağrı türü. Migren atağı yaşayan kişi ışığa, sese ve kokuya karşı daha hassaslaşır. Ve bu atağın üstesinden gelmek, rahatlamak için sessiz, karanlık bir odada dinlenerek üstesinden gelmeye çalışır. Uyur, uyuduğunda atak kendini göstermez fakat uyandığında atak devam etmektedir. Migren atağını yaşayan kişi atağı yaşama sebebi olarak uykusuzluk, yorgunluk, stres, soğuk ve buna benzer banyodan çıktığımda saçım ıslaktı o yüzden ya da yağmurda ıslandım o yüzden diyerek birçok sebepler gösterir. Aslında bu sebeplerden hiçbirisi migrenin kaynağı değil. Bunlar sadece kendilerince tetikleyici olabilir, açığa çıkarıyor olabilir. Ancak migrene sebep olan bu durumlar değil. Peki öyleyse ne? Migren sorunu kuantum düşünce tekniği penceresinden tamamen bilinç ve bilinçaltı kodlamanın, kabulün bir sonucu olarak yaşanmaktadır. Peki bu kodlama ve kabul nedir? Bunun üstesinden nasıl geleceğiz? Öncelikle migren mükemmelliyetçilik olarak artık adlandırılmakta. Evet, migren sorunu yaşayan kişilerde mükemmelliyetçilik bir karakteristik özellik, bir strateji gibi ortaya çıkmaktadır. Hangi meslekle, hangi durumda, hangi işi yapıyor olursa olsun yaptığı her şeyde bir düzenin, bir temizliğin, bir nizam, intizam olmak zorunda. Her şey, yaptığı her şey mükemmel olmak zorunda. Peki neden mükemmel olmak zorunda? Çünkü mükemmel olduğunda takdir görecek, beğenilecek ve sevgi gösterilecek kendisine. Bunları bilinçaltı düzeyde, bunları alabilmek adına yaşamda her şeyi mükemmel yapmayı bir strateji haline getirmiş, dönüştürmüş ve bunu kişinin kendi karakteristik özelliğiymiş gibi yaşamda karşısına çıkmasını sağlamıştır. Evet, her şeyin kaydı bilinçaltında. Peki, bilinçaltı neden takdir, beğeni görmek adına, sevgi almak adına bunu yaşam stratejisi haline getirmiştir? Eğer migren sorununuz varsa bu videoyu izleyenler arasında şunu bir düşünmenizi isterim. Zaten bilinçaltı da size hemen hatırlatacaktır. Çocukluğunuzda, yakın çevrenizde, bu anneniz, babanız, kardeşiniz, ablanız, abiniz, teyzeniz, dayınız veya çok yakın aile çevrenizde takdir edilen yaptığı işlerle, yaptığı her ne yapıyorsa o yaptığı şeyden dolayı takdir gören, övülen, beğenilen ve sevgi gösterilen, ilgi gösterilen bir kişi vardır. Ve bu kişi sizin idolünüz olmuştur. Evet, neden idolünüz olur? Siz de takdir görüp beğenilip sevilmek için ki özellikle anne ve babanız tarafından onun gibi olmalıyım diye o anda bir karar verirsiniz. Evet, o kararla birlikte bilinçaltı demek ki takdir görmem için, beğenilmem ve sevilmem için ben de onun gibi yapmalıyım gibi bir kodlama oluşturur. Bu arada tırnak içinde bir öneride bulunmak istiyorum. Lütfen anne ve babalar, çocuğunuz hangi konuda ne yaparsa yapsın,
koşulsuz olarak lütfen takdir edin, beğenin ve koşulsuz olarak limitsiz sevgi gösterin. Evet. Çünkü yaşımız kaç olursa olsun anne baba sevgisi bizim yaşamda en ihtiyaç duyduğumuz yaşam kaynağımız, besin kaynağımız. Konuya dönecek olursak, bu takdir, beğeni ve sevgiyi alabilmek adına oluşturduğu bu stratejiyi daha sonradan onun gibi olmalıyım bakışından çıkıp bir süre sonra genelleştirip kendi karakteristik özelliğiymiş, hayat anlayışı, stratejisi buymuş gibi davranmayı sürdürür. Her şeyin mükemmel ve güzel olması gerektiğini artık savunur. Bunun için kontrolcülük de geliştirir. Evet, kontrolcülük geliştirir. Kontrolcülükle beraber yaşamın akışına güvenmek yerine her şeyi kendisi kontrol edecektir. Kontrol ettiğinde her şey istediği gibi mükemmel, düzgün, tam olacaktır, düzenli olacaktır, temiz olacaktır. Aksi halde mükemmel olma ihtimali sarsılacaktır. Bunun yerine kusurlu olacaktır. Takdir, beğeni ve sevgi görmek yerine eleştiri, yargı ve yadırganma, suçlama ile karşı karşıya kalacaktır. Bu durumları yaşamamak adına kontrolcülüğü geliştirir. Evet, yaşamın akışına güvenmek, yaşamın akışına bırakıp kendini zenginliklere, konfora, huzura açmak yerine kısıtlayıcı, engelleyici, sınırlayıcı kontrolcülüğü ele alır kişi. Çünkü her şey mükemmel olmalı. Mükemmellikte sınır nedir diye sormak isterim. Kime göre mükemmel, neye göre mükemmel? Aslında yaşamın içerisinde her şey mükemmel. Olduğu gibidir zaten. Olması gerektiği gibidir. Yaşama güvenmek gerekiyor. Yaşamın bizim için gerçekten ihtiyacımız olan her şeyin olması gerektiği şekilde oluştuğunu, geliştiğini biliyor, güveniyor olmamız lazım. Migren sorunu olan kişiler düzen, temizlik ve yaptıkları her türlü iş konusunda titizlik gösterirler. Peki migren atakları nasıl oluşur? Uykusuzluk, yorgunluk, stres, soğuk bunlardan değil. Migren atakları kişinin o mükemmelliyetçilik anlayışıyla birlikte yaptığı işlerde mükemmel olma ihtimali konusunda başarısız olabilmesi durumuyla birlikte tetiklenen sinirlerin gerilmesi, daha sonra daralıp genişlemesiyle beraber gelen migren atağı. Peki migren atağının üstesinden nasıl geleceğiz? Bununla ilgili birinci önerim, öncelikle kontrolcülüğü bırakmanız. Kolay, mümkün. Çünkü yaşam bizim için gerçekten güvenli ve doğru olan şeyleri karşımıza çıkarır. Yaşama güvenmek lazım. Bununla birlikte günlük rutin işlerinizden, düzen kavramınızdan bir nebze sapmanız gerekiyor. Ertelemeler yapın. Düzenli olması konusunda kaygınızdan kurtulun. Günlük evinize gidip döndüğünüz yollarınızı değiştirin. Konfor alanlarınızdan çıkın. Ve yaşamın diğer alanlarının da gerçekten sizin için güvenli olduğunu fark edin. Bununla beraber kendiniz olmayı, kendinizi gerçekleştirmeyi ve olduğunuz gibi olduğunuzda da aslında takdir göreceğinizi, beğenileceğinizi ve sevileceğinizi bilin. Özellikle migren sorunu yaşayan ev hanımları temizlik konusunda çok hassas, çok titiz oluyorlar. Günübirlik temizlik, hatta saatlik temizlik yapmaktalar. Yaşamın tamamını temizliğe odaklı sürdürmekteler. Bu anlamda da temizliği günlük, belki 2 günde bir, 3 günde bire çıkarmanızı öneriyorum. Bir diğer önerim, yaptığınız her şey ne kadar olursa o kadarı mükemmeldir aslında. Evet, o kadarı gereklidir.
Daha iyisi, daha iyisi, her zaman daha iyisi vardır. Ama kimin için, ne için vardır? O yüzden yaptığınız o an için yeterlidir. Bunu kabul edin. Bununla birlikte size vereceğim 5 olumlamayı sabahları uyandığınızda erken saatte, akşamları yatağa uyumak için girdiğinizde lütfen tekrarlayın. En az 10'ar defa. Gün içinde de tekrarlayabilirsiniz. Ve bu olumlamaları 21 gün süresince tekrarladığınızda aslında migren sorununun üstesinden rahatlıkla, kolaylıkla geldiğinizi fark edeceksiniz. İzleyeceğimiz yöntem şu. Öncelikle kontrolcülüğü bırakıyorum ve yaşamın akışına güveniyorum. Zihnimde oluşturduğum migren sorununa sebep olan idolümle olan tüm bağlarımı kesiyorum diye bir kodlama oluşturalım. Devamında bu olumlamaları tekrarlayalım. Evet, olumlamalar. 1. Yaşamın akışına güveniyorum ve yaşamla işbirliği yapmayı seçiyorum. 2. Yaşamımda her şey olması gerektiği kadar olduğunda asıl mükemmelliğin gerçekleştiğini biliyorum. 3. Yaşamımın kontrolünü evrene bırakıyorum ve konforu seçiyorum. 4. Annem ve babam beni her halimle takdir ediyor, beğeniyor ve seviyor. 5. Başkası değil, kendim olmayı seçiyorum. Kendimi yaşamın akışına bırakıyorum. Bu olumlamalarla birlikte yaşama güvenmeyi öğrendiğinizde, fark ettiğinizde, yaşam bütün güzellikleriyle, mükemmelliğiyle, zenginlikleriyle önünüze akıyor olacak. Ve siz bir yaşamı bir ağrıyla heba etmek, konforunuzdan olmak yerine yaşamı bütün zenginlikleriyle, güzellikleriyle konforlu bir şekilde yaşamaya başlayacaksınız. Sevgi ve aşkla. Hoşça kalın.